1939 yılının sonbaharı. Avrupa kıtası bir kez daha devasa bir fırtınanın eşiğinde. Adolf Hitler gözünü doğuya çevirmiş, Polonya'ya karşı büyük bir saldırı hazırlığı yapmaktadır. Savaşın ilk günlerinde ise dünya, Polonya süvarilerinin tanklara karşı kılıçla saldırdığına dair bir efsaneye tanıklık edecektir. Peki bu gerçekten yaşandı mı? Yoksa bu sadece savaşın karanlık propagandalarından biri miydi? Bugün Polonya'nın cesur süvarilerini, Krojanti Muharebesi'ni ve bu efsanenin ardındaki gerçekleri keşfedeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sadece birkaç yıl önce Avrupa Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışıyordu. Ancak Almanya'da bir adam bu yaraları kendi çıkarları için kullanıyordu. Adolf Hitler. Versay Anlaşması'nın ağır koşulları altında ezilen Almanya, Hitler'in önderliğinde yeniden ayağa kalktı ve gözlerini genişlemeye dikti. Polonya, Almanya'nın iştahını kabartan stratejik bir topraktı. Hem Danzig serbest şehrini hem de Polonya koridorunu talep eden Hitler, Polonya'yı baskı altına aldı. Ama Polonya teslim olmayacaktı. Fransa ve İngiltere'nin desteğine güvenen Polonya, Hitler'in taleplerini reddetti. Ancak Polonya iki devin arasında sıkışmış bir ulustu. Bir yanda Almanya, diğer yanda Sovyetler Birliği. Hitler'in planı netti. Polonya'yı hızla işgal edip Sovyetlerle paylaşmak. Bu plana Fallweis adı verilmişti. Alman ordusu, modern zırhlı araçlar, hava gücü ve piyadelerle yıldırım hızında ilerleyecek, Polonya'ya aman vermeyecekti. Polonya ordusu ise hala geleneksel bir yapıya sahipti. Orduda modern tanklar ve uçaklar sınırlıydı. Ama Polonya'nın en gurur duyduğu birliklerden biri süvarileriydi. Bu süvariler, tarihin tozlu sayfalarından günümüze miras kalan savaşçıların son nesilleriydi. Ancak modern savaşa ayak uydurmak zorundaydılar. Süvariler sadece kılıç ve mızrak taşımıyordu. Aynı zamanda makineli tüfekler ve anti-tank tüfekleriyle donatılmışlardı. Bu onların en büyük gücüydü. Hız, çeviklik ve manevra kabiliyeti. 1 Eylül 1939. Alman ordusu Polonya'ya saldırdı. Bombalar gökyüzünü yırtarken Alman tankları batıdan Polonya topraklarına hızla ilerliyordu. Polonya ordusu bu saldırıya hazırlıklı değildi. Krojanti bölgesinde Alman piyadelerine karşı harekete geçti. Düşmanlarının büyük tankları henüz sahada yoktu ve Polonya süvarileri bu fırsatı değerlendirdi. Polonyalı süvariler atlarının üzerindeyken ani bir hücum başlattı. Alman piyadesi şaşkına dönmüş, süvarilerin hızı karşısında çaresiz kalmıştı. Polonya'nın kahraman süvarileri düşmanı geri püskürtmeyi başarmıştı. Ancak bu zafer kısa sürdü. Alman zırhlı araçları ve tankları sahaya çıktı. Polonyalılar bu devasa demir makineler karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Ve işte tam da burada tarihsel bir yanlış anlama ortaya çıktı. Alman propagandası bu geri çekilme anını dünya kamuoyuna farklı yansıtacaktı. Nazi propagandası Polonya süvarilerinin tanklara kılıçla saldırdığını iddia etti. Bu Alman savaş makinesinin üstünlüğünü göstermek için uydurulmuş bir hikayeydi. Ama gerçekte olan çok farklıydı. Polonya süvarileri tanklara değil, piyade birliklerine saldırmıştı ve modern savaş taktiklerine göre donatılmışlardı. Ne yazık ki bu yanlış anlatım dünya basınında geniş yankı buldu. Polonya'nın cesur savaşçıları bir efsanenin kurbanı olmuştu. Krojanti Muharebesi, Polonya'nın son direnişlerinden biri olarak tarihe geçti. Almanya Blitzkrieg taktikleriyle Polonya'yı hızla işgal etti. 17 Eylül 1939'da Sovyetler Birliği de doğudan saldırarak Polonya'yı ikiye böldü. Polonya kısa süre içinde teslim olmak zorunda kaldı. Ama bu yenilgi Polonya halkının direncini kıramadı. Polonya direnişi savaş boyunca devam etti ve halkı vatanları için mücadele etmeye hiç durmadan devam etti. Bir kahramanlık destanı, bir yanlış anlaşılmanın efsaneye dönüşmesi ve Polonya'nın işgaline giden yol. Tarih her zaman doğrularla yazılmasa da bizler gerçeği öğrenmeye çalışmaktan vazgeçmemeliyiz. Bu cesur savaşçıların anısını tarihin doğru sayfalarında yaşatmaya devam etmeliyiz.